Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A1 seviye temel düzey örnek cümlelerinin ikinci dersinde yine beraberiz. İkinci dersimizde yeni örnek cümleler ile devam edeceğiz. İlk dersimizi henüz izlemeyen arkadaşlar, devam dersi olduğu için videolarımızı sırayla takip etmelerini öneriyorum. Arkadaşlar, eğer önceki videolarımızı beğendiyseniz, eğitimlerimizin devamlılığı için de beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemizle başlayalım. Bu öğrencilerin odasıdır. Bu cümlemiz arkadaşlar to be durum cümlesidir. Öğrencilerin odası olan ne diye sorduğumuzda this yani bu cevabını alırız. Cümlenin başına işaret zamirini ekleriz. This. Sonra is to be olmak durum fiilini ekliyoruz. This is. Ardından öğrencilerin odası isim tamlaması possesses, iyelik yani aitlik eki kullanılır. Kısaca bu yapıyı anlatacak olursak, arkadaşlar, bu isim tamlamaları İngilizce'de iki farklı şekilde yapılır. Birincisi, insanlar ve canlı varlıklar için Türkçedeki nın, nin, nun, nün karşılığı olarak İngilizce'de ismin sonuna kesme işareti ve ardından s takısı eklenir. İkinci kullanımda ise genelde arkadaşlar cansız varlıkların aitliklerinde of yapısını kullanırız. Possessive sahiplik eki tekil isimlerde ait olunan ismin sonuna kesme işareti ve ardından s takısı eklenir. Çoğul isimlerin sahipliğinde ise sonu zaten s ile bittiği için sadece kesme işareti ekleriz. Kendisi tekil olmasına rağmen sonu s ile bitiyorsa bu isimlerin sahipliğinden bahsederken kesme işareti bırakarak yapabiliriz. Ya da kesme işaretinden sonra s de ekleyebiliriz. Düzensiz çoğul hallerde ise yine kesme işareti ve ardından s eklenir. Cansız varlıklarda kullanılan n, nin, nun, nün karşılığı olarak ov yapısı kullanılır. Türkçe'ye göre tamlayan ve tamlanan burada yer değiştirir. Örneğin odanın kapısı dediğimizde the door of the room şeklinde ifade edebiliriz. Çoğul ve düzensiz çoğulların sahipliğinde de yine aynı şekilde uyguluyoruz. Cümlemize tekrar dönecek olursak, öğrencilerin odası canlı varlıkların aitliğinden bahsettiği ve çoğul olduğundan dolayı isimlerde sahiplik bildirmek için çoğul ismin sonundaki s'ten sonra sadece kesme işareti ekliyoruz. Students' room diyoruz. Son olarak this is the students' room. Diğer cümlemiz neden bekliyoruz? Cümlemizi şimdiki zaman soru kelimesini kullanarak kuracağız. Sorumuza geçmeden önce soru kelimeleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, İngilizce'de cümleleri iki şekilde soruya çevirebiliriz. Birincisi, yardımcı fiili cümlenin başına alarak yapılan soru şeklidir. Örneğin, did you go to the school yesterday? Dün okula gittin mi ifadesidir. İkincisi ise soru kelimeleri kullanılarak yapılan sorulardır. Bunlar what, why, when, who, whose, which, where ve benzeri soru kelimeleridir. Şimdi arkadaşlar, İngilizce'de çok yaygın olarak kullanılan bu soru kelimelerini anlatacağım. Arkadaşlar, soru kelimelerinde kelime sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar cümlenin en başında soru kelimesi, ardından yardımcı fiil, sonra özne ve yüklem ve daha sonra nesne, belirteç, yer ve zaman gelir. What ne anlamına gelmektedir? Bir şey hakkında bilgi isterken kullanılır. What are you doing? Ne yapıyorsun? What'tan sonra aynı cümlede cümlenin sonuna for kattığımızda ne için anlamına gelir. What are you doing for? Ne için yapıyorsun? What soru kelimesinden sonra isim gelirse cümleye hangi anlamını katar? What soru kelimesinden sonra time gelirse cümleye ne zaman anlamını katar? What time'da karşı taraftan kesin bir zaman, örneğin saat 5'te gibi cevap almak istediğimizde kullanırız. When are you leaving? Ne zaman ayrılıyorsun? When de
what time gibi zaman atıfta bulunmak için kullanılır ve ne zaman sorusunun karşılığıdır. When'de ise gelecek yıl, yarın gibi tarih anlamında cevap almak için kullanılır. Arkadaşlar, what time ile when arasında şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. When are you leaving soru cümlesinde bizden tarihsel bir cevap beklediğini anlarız ve cevap olarak yarın deriz. Yine aynı cümlede when yerine what time dersek, yani what time are you leaving? Bu soruda ise bizden kesin bir zaman, yani ayrılma saati bekleniyordur. Bu soruya da cevap olarak tarih değil de saat olarak, yani saat 8'de şeklinde cevap verebiliriz. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Bu soru kelimesi ise yer hakkında bilgi almak için kullanılır. Who did you see in the garden? Bahçede kim gördün? Who soru kelimesi ise tıpkı diğer soru kelimeleri gibi kullanıldığında who kimi anlamına gelir. Fakat who'yu cümlenin öznesi olarak ve olumlu yapıda olduğu gibi kullanırsak who kim anlamına gelir. Özne olarak kullanıldığında kendisinden sonra yardımcı fiil değil asıl fiil gelir. Aynı cümlede who saw you in the garden? Seni bahçede kim gördü dediğimizde burada who kim anlamına geliyor. Why did you go to the hospital? Hastaneye neden gittin? Why soru kelimesi ise neden, niçin anlamında bir şeyin nedeni hakkında bilgi almak için kullanılır. How did you find my new car? Yeni arabamı nasıl buldun? How da bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek için kullanılır. How'dan sonra much gelirse ne kadar, many gelirse de kaç tane anlamına gelir. Which color do you want? Hangi renk istiyorsun? Which hangisi, hangi anlamına gelir? Alternatifler arasında bir şeyi öğrenmek istediğimizde bu yapıyı kullanırız. Bu soru kelimesinden sonra da isim gelir. Whose car are you driving? Kimin arabasını kullanıyorsun? Whose, kimin sorusunu sormak istediğimizde kullanılır ve kendisinden sonra da mutlaka isim gelir arkadaşlar. Eğer söz konusu olan nesnenin kime ait olduğu öğrenilmek isteniyorsa bu soru kelimesi kullanılır. Arkadaşlar, soru cümlelerinde soru kelimeleri her zaman en başta kullanılır. Cümlemize devam edersek, cümlenin en başına neden, niçin anlamında kullanılan why soru kelimesini ekliyoruz. Ardından şimdiki zaman soru cümlesini aynı şekilde kullanıyoruz. Why'dan sonra önce yardımcı fiil kullanıyoruz. Özne biz olduğu için önce are to be yardımcı fiili, ardından özne we ve sonra beklemek wait ve fiilin sonuna ing takısını ekliyoruz. Cümlemiz son olarak why are we waiting? Diğer cümlemiz babam çalışmak için takım elbise ve kravat takıyor. Cümlemizde yine geniş zaman cümlesidir. Kim takım elbise ve kravat takıyor diye sorduğumuzda babam, my father, ardından takmak anlamında wear ve he öznesini karşıladığı için wears diyoruz. My father wears ne takıyor? Bir takım elbise ve kravat. My father wears a suit and tie. Ne için takıyor? Çalışmak için ya da çalışmak amacıyla anlamında to work diyoruz. Arkadaşlar, burada for yerine to kullanma nedenimiz neden, amaç anlamı taşıyan cümlelerde, yani babam çalışmak amacıyla anlamını karşıladığı için for yerine to kullandık. Cümlemiz son olarak my father wears a suit and tie to work. Diğer cümlemiz erken yatıyorum çünkü işim saat 7'de başlıyor. Cümlemizde arkadaşlar bağlaçla ayrılmış her iki cümlede geniş zamanda kullanılmıştır. İlk cümlemizi erken yatmaya gidiyorum şeklinde kuracağız. Erken yatan kim diye yükleme sorduğumuzda ben, yani I öznemizi cümlenin başına alıyoruz. Geniş zamanda özne I, you, we, they öznesinden sonra fiilin birinci hali gelirdi. Ben öznesinden sonra gitmek, go fiilini ekliyoruz. Ardından to bed ya da to sleep de diyebiliriz. To bed yerleştirelim. Arkadaşlar, cümlemizde erken yattım demiş olsaydık
Geçmiş zamanda kuracağımız için gitmek fiilinin ikinci halini kullanırdık. Yani o zaman I went to bed derdik. Cümlemize devam edersek, ne zaman yatıyorum? Erken, early zaman zarfını ekliyoruz. I go to bed early. Ardından iki cümleyi birbirine bağlayan ve cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisi oluşturan bağlaçlardan çünkü anlamına gelen because bağlacını ekliyorum. İkinci cümlemizde saat 7'de başlayan ne diye yükleme sorduğumuzda işim cevabını alıyoruz. Benim işim anlamında my job diyoruz. Sonra my job it öznesini karşıladığı için ardından gelen fiile s takısı katacağız. Başlamak start fiiline s ekliyoruz. Starts diyoruz. My job starts. Son olarak ne zaman başlıyor? Saat 7'de. Tam saatlerde arkadaşlar da anlamında at kullanıyorduk. Ardından 7 diyoruz. Cümlemiz son olarak I go to bed early because my job starts at 7. Diğer cümlemize geçelim. Yüzmeyi seviyorum. Arkadaşlar bu cümlemiz geniş zaman cümlesidir. Yüzmeyi seven kim diye yükleme sorduğumuzda ben yani I öznesini cümlemizin en başına alırız. Ardından sevmek fiili gelir. Burada arkadaşlar like, love ve hate kullanımını beraber bir tabloda göstermek istiyorum. İngilizce'de bir şeyi sevdiğimizi söylerken like ya da love kelimelerinden birini kullanabiliriz. Her iki kelime de sevmek anlamına gelir. Ancak love daha güçlü sevmenin karşılığıdır. Like, sevmek, hoşlanmak anlamına gelir. Love da çok sevmek. Dislike ya da don't like, doesn't like da sevmemek anlamına gelir. Hate ise nefret etmek anlamındadır. Bir şeyi sevdiğimizi belirtirken olumlu cümlelerde I, you, we, they öznesinden sonra like veya love ardından isim ya da fiilin ing takısı gelir. Nefret etmek anlamında kullanırken yine I, you, we, they ardından hate sonra isim ya da fiil ve ing takısı gelir. Arkadaşlar bazı fiiller şimdiki zamanda ifade edilse bile bu fiiller devam eden bir eylemi, hareketi, aktivasyonu karşılamadığı ve bir durumu anlattıkları için ing takısı almazlar. Çünkü like, love, hate, enjoy, want, believe gibi fiiller arkadaşlar hareket ya da eylemden ziyade duygu ve düşünceleri ifade ettikleri için bu fiiller genelde geniş zamanda kurulurlar. Ardından gelen fiil de ing takısı alır. Tablomuza devam edecek olursak, olumlu cümlede he, she, it öznesinden sonra fiile s takısı gelir. Yani likes, loves. Hate'de de nefret etmek anlamında hates. Ardından gelen fiilin sonuna ing takısı gelir. Olumsuz cümlelerde I, you, we, they öznesinden sonra don't ardından sevmek anlamında like, love ya da nefret etmek hate ardından isim veya fiil ve sonuna ing takısı gelir. He, she, it öznesinde geniş zaman cümlelerinde olduğu gibi doesn't like, love ya da nefret etmek anlamda hate ardından isim veya fiil ve sonuna ing takısı gelir. Soru cümlelerinde ise do, I, you, we, they ardından like, love, hate sonra da isim ya da fiil ve sonuna ing takısı gelir. Does he, she, it öznesinden sonra da yine like, love, hate ardından isim veya fiil ve sonuna ing takısı gelir. Cümlemize tekrar dönecek olursak arkadaşlar, I öznesinden sonra love ve ardından yüzmek fiilinin sonuna ing takısı ekleriz. Son olarak cümlemiz I love swimming. Diğer cümlemiz de o çok uzun boylu bir kız. Bu cümle isim cümlesidir. Uzun boylu olan kim diye sorduğumuzda kız olduğu için o anlamında she öznesini cümlenin en başına alırız.
Ardından is to be olmak fiili, sonra çok uzun boylu bir kız anlamında sıfat tamlaması eklenecektir. Bu cümlemizde arkadaşlar kısaca sıfatlardan bahsetmek istiyorum. Adjective yani sıfatlar isimleri nitelik ve nicelik olarak bildiren kelimelerdir. Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelirler ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verirler. Cümlemizde nasıl bir kız diye sorduğumuzda çok uzun boylu anlamında a very tall ve ardından ismi girl ekliyoruz. Burada arkadaşlar sıfat ile isim arasına herhangi bir kelime giremez. Yani cümleyi very tall a girl şeklinde kullanamayız. A bir anlamda sıfat tamlamasının en başında kullanılır. Ardından very derecelendirme sıfatı, sonra uzun anlamda tall eklenir. Cümlemiz son olarak she's a very tall girl. Diğer cümlemizde pazar günleri plaja gidiyoruz. Bu cümlemizde geniş zaman cümlesidir. Plaja giden kim diye sorduğumuzda biz, we öznesini cümlenin en başına alıyoruz. Ardından gitmek fiili go, sonra nereye gidiyoruz? Plaja. Önce a anlamında to edatı, ardından the belirti ve plaj anlamında beach. Son olarak da ne zaman plaja gidiyoruz? Pazar günleri. Gün için on edatını kullanıyoruz ve Sundays diyoruz. Cümlemiz son olarak we go to the beach on Sundays. Diğer cümlemiz içki içmek ve araba sürmek tehlikeli olabilir. Bu cümlemizde arkadaşlar can modalını kullanacağız. Tehlikeli olabilen ne diye sorduğumuzda içki içmek ve araba sürmek isim fiillerini özne olarak cümlenin en başına alırız. Drinking and driving diyoruz. Ardından can modalını ekliyoruz. Can'den sonra be olmak fiili ve ardından tehlikeli anlamında dangerous sıfatını ekliyoruz. Cümlemiz son olarak drinking and driving can be dangerous. Diğer cümlemizde caddenin sonuna gidin ve sağa dönün. Burada bağlaçlarla ayrılan her iki cümlede emir cümlesidir. Emir cümlesini önceki dersimizde anlatmıştım. Yani ilk cümlede go gitmek fiilini cümlenin başına alırız ve caddenin sonuna anlamında possessives, iyilik yani aitlik ekini sağdan sola doğru sıralarız. Önce sonuna anlamında the end, sonra nin anlamında o edatını kullanırız ve ardından cadde belirtildiği için de the street diyoruz. Go to the end of the street. Sonra ve anlamında and bağlacını, ardından sağa dönün emir cümlesinde ise dönmek anlamda turn fiilini ve ardından right sağ diyoruz. Turn right. Cümlemiz son olarak go to the end of the street and turn right. Diğer cümlemiz Emre sınıftaki en yaşlı kişidir. Cümlemizde sınıfın en yaşlı kişisi kimdir dediğimizde Emre öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili, sonra en yaşlı anlamında üstünlük belirten sıfatı kullanacağız. Arkadaşlar bu cümlemizde comparatives, karşılaştırmalı sıfatlar ve superlatives, üstünlük belirten sıfatlara biraz değinecek olursak, karşılaştırmalı sıfatlar bir ismi başka bir isimle karşılaştırmak için kullanılır. Üstünlük belirten sıfatlarda ise 3 veya daha fazla ismi karşılaştırmak için kullanılırlar. Tek heceli sıfatlarda karşılaştırma yaparken sıfatın sonuna er ekliyoruz. Bir sıfat e harfi ile bittiğinde sadece r ekliyoruz. Yani 2e diye yazmıyoruz. Bir sıfat ünsüz, ünlü, ünsüz ile bittiğinde son harfi 2'ye katlarız. Sonu y ile biten iki heceli sıfatlarda karşılaştırma yaparken y'yi kaldırıyoruz ve sıfatın sonuna er ekliyoruz. İki heceli, sonu y ile bitmeyen ve daha yüksek 3-4 heceli sıfatlar için karşılaştırmalar yaparken more kullanırız. Bazı sıfatlar ise arkadaşlar
Bu kuralların dışında düzensiz olarak değişirler. Belirli bir kural olmadığı için de bunların ezberlenmeleri gerekir. Superlatives, üstünlük belirten sıfatlarda, tek heceli sıfatlarda üstünlük belirtirken sıfatın sonuna est ekliyoruz. Bir sıfat e harfi ile bittiğinde üstünlük belirtirken sadece st ekliyoruz. Yani 2e yazmıyoruz. Bir sıfat ünsüz, ünlü, ünsüz ile bittiğinde son harfi 2'ye katlarız. Sonu y ile biten iki heceli sıfatlarda üstünlük belirtirken de y'yi kaldırıyoruz. Sıfatın sonuna est ekliyoruz. İki heceli sonu y ile bitmeyen ve daha yüksek 3, 4 heceli sıfatlar için üstünlük belirtirken the most kullanırız. Cümlemize tekrar dönersek Emre izden sonra old yaşlı sıfatı tek heceli olduğu için en yaşlı anlamında the oldest diyoruz. Ardından kişi anlamında person ismini ekliyoruz. Ve neredeki en yaşlı kişidir? Sınıfın içindeki anlamında in the class diyoruz. Cümlemizin tamamı Emre is the oldest person in the class. Diğer cümlemizde 16 dakikada kaç cümle ekleyebilirim? Bu cümlemizde miktar belirleyiciler olarak adlandırılan how much ya da how many kullanacağız. Önceki dersimizde how many ve how much kavramının nasıl kullanıldığını ve cümle yapısını anlatmıştım. Bilmeyen arkadaşlar devam dersi olduğu için önceki videolarımızı takip edebilirler. Cümlemizde sayılabilen isim olduğu için how many diyoruz. Ardından isim yani cümle anlamına gelen sentences diyoruz. Sonra ebilmek anlamında yardımcı fiil can modulu ve I, ben öznesini, ardından eklemek fiili birinci hali at diyoruz. Son olarak da ne zaman ekleyebilirim? 16 dakika içinde anlamında in 16 minutes diyoruz. Son olarak cümlemiz how many sentences can I add in 16 minutes? Diğer cümlemizde İngilizce konuşamazsın, değil mi? Bu cümlemizde arkadaşlar konuşamayan kim diye yükleme sorduğumuzda sen, you öznesini cümlemizin en başına alırız. Cümlemizde can, ebilmek modalının olumsuz çekimi olduğu için yani konuşabilmezsin anlamında cannot ya da can't kullanırız. Ardından fiilin yalın hali konuşmak anlamında speak diyoruz. Ne konuşamazsın? İngilizce nesne yerine English ekliyoruz. Cümlemiz you can speak English. Ardından gelen pekiştirme, tek question yani soru etiketidir. Türkçe'de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için değil mi sorusunu sorarız. Arkadaşlar soru etiketi oluştururken en önemli şey cümledeki yardımcı fiili doğru belirlemektir. Daha sonra bu yardımcı fiilin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğuna bakılır. Soru etiketi bulundukları cümlenin sonunda yer alırlar. Türkçe'de olduğu gibi sabit bir kullanımı yoktur ve cümlenin yapısına göre değişirler ve soru etiketinin kullanımı olumlu ve olumsuz cümlelerde değişmektedir arkadaşlar. Tablomuzda bakacak olursak tek question değil mi anlamda soru etiketi olduğu için bu yapılarda yardımcı fiiller özneden önce kullanılır. Olumlu bir cümlede soru etiketi oluştururken yardımcı fiil ve ardından not olumsuzluk eki ve sonra özne ile aynı şahıs zamirini ekleriz. Olumsuz bir cümlede soru etiketi olumlu kurulur. Önce yardımcı fiil ardından cümledeki şahıs zamiri kullanılır. Bu cümlemizde olumsuz olduğu için olumlu soru cümlesi kuruyoruz. Can you diyoruz. Cümlemiz son olarak you can speak English, can you? Burada arkadaşlar cümlemiz olumlu olsaydı, yani İngilizce konuşabilirsin değil mi demiş olsaydık, you can speak English, can't you derdik. Arkadaşlar soru etiketleri oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli şey cümlede yardımcı fiil varsa o yardımcı fiil kullanılır ve
Cümlenin zamanı, tensi neyse soru eki de o zamanda olur. Diğer cümlemize geçelim. Dün gece uyuyamadım. Çok öksürdüm. Bu cümlelerimizin her ikisi de geçmiş zaman cümlesidir. İlk cümlemiz geçmiş zamanda bir işi yapabilme yeteneğinden bahsediyor. Geniş zaman ve şimdiki zamanda ebilmek anlamında can modalını kullanıyorduk. Arkadaşlar burada ise geçmiş zamanda bir eylem olduğu için ebildi anlamında could yapısını kullanacağız. Tablomuza bakacak olursak aynı can modalında olduğu gibi tüm öznelerden sonra olumlu cümlelerde I, you, they, he, she, it öznesinden sonra could modalı ve ardından fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz cümlelerde ise yine I, you, they, he, she, it öznesinden sonra could not ya da couldn't ve ardından yine fiilin yalın hali gelir. Soru cümlesinde özne ile could yer değiştirir. Could, I, you, they, he, she, it ardından fiilin yalın hali gelir. Cümlemizde öznemizi bulmak için uyuyamayan kim diye sorduğumuzda ben öznesini cümlemizin başına alırız. I. Ardından ebilmek can modalının geçmiş zaman çekimi could kullanacağız ve olumsuz olduğu için de not ekliyoruz. Daha sonra uyumak fiilinin yalın hali sleep ve son olarak ne zaman uyuyamadım diye sorduğumuzda dün gece last night diyoruz. I couldn't sleep last night. Diğer cümlemizde çok öksüren kim diye sorduğumuzda ben öznesini cümlenin başına alırız. Ardından öksürmek cough düzenli fiil olduğu için sonuna at ekleyerek geçmiş zaman yapıyoruz. I coughed. Son olarak da çok anlamda a lot zarfını ekliyoruz. I coughed a lot. Son olarak cümlemiz I couldn't sleep last night. I coughed a lot. Diğer ve son cümlemizde her sabah bir fincan çay içiyorum. Bu cümlemizde arkadaşlar present simple tense yani geniş zaman cümlesidir. Her zaman yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanırız. Özneyi bulmak için çay içen kim diye sorduğumuzda ben yani I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından içmek fiilinin yalın halini kullanacağız. Drink. Sonra bir fincan çay derken çay sayılamayan bir isim olduğu için arkadaşlar sayılamayan isimleri sayı ile ifade edebilmek için ölçekleyerek sayılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Tablomuza bakacak olursak bunu yapmak için önce sayılabilir hale getireceğimiz nesnenin ölçek değeri ardından o ve sayılamayan isim ekleriz. Örnekte su sayılamayan bir isimdir. Arkadaşlar biz suyu bir kalıp içinde yani ölçekleyerek kullandığımızda bir bardak su derken önce a glass ardından o son olarak sayılamayan isim water ekleriz. Yani a glass of water. Bir örnek daha. Kahve sayılamayan bir isimdir. Bir fincan kahve dediğimizde kahveyi ölçekleyerek sayılabilir bir hale getirdik. Bunu demek için önce ölçek değeri a cup, ardından o, son olarak kahve, coffee ekleriz. A cup of coffee, diğerlerinde a slice of cake, bir dilim kek, a jar of honey, bir kavanoz bal gibi aynı şekilde kuruyoruz. Arkadaşlar bunun gibi tüm sayılamayan isimlerde ölçekleyerek kullanabiliriz. Cümlemize devam edersek, bir fincan çay dediği ve çay da sayılamayan bir isim olduğu için önce ölçek değeri a cup ardından of tea diyoruz. A cup of tea. I drink a cup of tea. Ne zaman çay içiyorum? Her sabah. Every morning. Cümlenin sonuna ekleriz. Son olarak cümlemiz I drink a cup of tea every morning. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda yine A1 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.